Selam dostlarım ve canlarım. Bugün yapay zekanın oluşturacağı fotoğraflarla birlikte bakalım Rick and Morty'yi hangi evrenlere ışınlayabileceğiz? Hadi hep beraber görelim. İlk olarak yazalım. Rick and Morty Vahşi Batı'da geçseydi acaba nasıl gözükürdü? İlk olarak dostumuz Rick'i ve diğer yanında da öbür Rick'i görüyoruz. Arkada da çok güzel bir kasabayla beraber tatlı çizilmiş güzel bir at var. İkinci olarak da Ricky ve yanında Şerif Ricky'yi görüyoruz. Arkalarında tekrardan tatlı güzel bir kasaba dursa da arkada bal kabağına benzeyen ya da metalimsi küçük küçük toplar var. Bunların ne olduğunu emin olun ben bile bilmiyorum. Bu sefer de yazalım. Rick and Morty poker masası ve kavga. Bakalım yapay zeka bize neler gösterecek. İlk sahnede gördüğümüz kadarıyla Rick ve Jerry kumar masasındalar. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Ha? Sen bize mi yapıyorsun lan? Rick Jerry'e tuhaf bakıyor. Sanki eli çok kötü gelmiş gibi. Ama Jerry de böyle şansı yaver gitmiş gibi böyle şaşkın bir ifadeyle çevresine bakıyor. Gerçekten yapay zeka burada ikisinin de ifadesini o kadar güzel çizmiş ki yani beğenmemek elde değil. İlk olarak ikinci fotoya bakacak olursak bir tane Rick'in mavi şekilde giyindiğini ve bu mavi şekilde giydiği kıyafetin yanı sıra ellerinde iki tane bardak olduğunu ve bu iki tane bardağı iki tane sarı renkteki Rick'e uzattığını görüyoruz. Ve iki tane sarı Rick'in ise çok güzel elinin gittiğini yani bayağı kazandıklarını görüyoruz. Gerçekten yapay zekanın sınırı yok dostlarım. Yani bu kareler birbirinden güzel ya. O halde yeni yapacağımız şeyde de yazalım bakalım. Rick and Morty tarih öncesi ve dinozorlar kelimelerini yazalım. Bakalım yapay zeka bize neler gösterecek. İlk sahnede gördüğümüz kadarıyla Rick bir tane dinozora biniyor. Arkadan da daha büyük bir dinozor geliyor ve yanlarında da küçük bir Godzilla var. Gerçekten arkadaki ambiyansı çok güzel bir şekilde yapay zeka işlemiş olması bir yana Rick'in dinozora binmesi bir yana gerçekten 10 numara 5 yıldız orada. İkinci fotoda ise iki tane Rick yan yana durmuşlar ve bir tane Rick'in elinde besleme çantası gibi kocaman bir çanta var ve bir tane Rick'e benzeyen bir dinozor da var aynı zamanda. Arkada çok da güzel böyle uçan taş misali bir yapı da var. Büyük ihtimalle bir nevi uzay gemisi tarzı ve Rick yanındaki duran Rick'e sanki böyle çok korkmuş gibi bakıyor. Büyük ihtimalle gerçekten az sonra yaşayacakları dinozor saldırısı için endişeleniyorlar bence. Bir sonraki yapay zeka fotoğrafımızda yazalım dostlarım. Rick and Morty Justice League ekibine katılıyor. Bakalım burada bize yapay zeka neler gösterecek. İlk olarak ilk fotoğrafa baktığımız zaman Rick'in nedense parladığını görüyoruz. Hemen yan tarafında duran Green Lantern'a benzeyen küçük bir uzaylı. Hemen diğer tarafında bulunan ise Superman'i ama Superman'in elindeki tuhaf bir asayı görüyoruz. Arkada da tuhaf bir gün batımıyla birlikte sanki az sonra büyük bir savaşın içine katılacaklarmış da ya da filmin son karesiymiş gibi böyle durduklarını görüyoruz. Gerçekten yapay zeka 10 numara 5 yıldız yapıyor bu işi ya. Bir diğer fotoya baktığımız zaman Rick'in hemen yanında Shazam'i görüyoruz. Onun arkasında da bacağı gözüken Superman var tabii ki. Tam da fotoğraf karesine sığmayan kenarda Flash görüyoruz. Arkada Batman, Wonder Woman ve pek çok kişinin de durduğunu görüyoruz. Gerçekten yapay zeka işini oldukça güzel yapıyor. Yani bu kadar karakterleri güzel bir şekilde ambiyansa sığdırmak her yapay zekanın harcı değil bence. Peki Rick and Morty Batman filmine katılsaydı tam olarak nasıl olurdu dostlarım? Hadi hep beraber görelim. I'm vengeance. İlk sahnede gördüğümüz kadarıyla Batman Rick olmuş, Rick de Batman olmuş nedense. Arkada direktmen Batman'leri görüyoruz, ard arda durmuş. Hemen diğer tarafta da Batman'in aracını görüyoruz ve nedense Batman sarı renkte giyinmiş. O da çok ayrı bir detay. Sanırım gelecekte geçen bir Batman filmi çünkü arkadaki kişiler ve arkadaki binalar bayağı uçuk, bayağı detaycı ve bayağı efsane gözüküyor gerçekten. Ayrıca Batman olmanın Rick'e pek de yakışmadığını, Rick'in biraz daha göbüklü, biraz daha böyle farklı bir Batman olduğunu çünkü arkadaki Batman'lerin öndeki Rick ve diğer Batman'den daha karizmatik gözüktüğünü ekstradan eklemek isterim dostlarım. Evet dostlarım ve canlarım, içeriğin sonuna geldik. Umarım bu içeriği olduğunca beğenmişsinizdir. Gerçekten olduğunca bu içeriği özgün bir şekilde size buluşturmak istedim. Zira bu içeriği geçen gün düşünürken kendi kendime sizin de beğenebileceğinizi düşündüğüm için yapmak istedim. Eğer bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız altta bir beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.